Güneşin ultraviyole radyasyon ışınları ciltte pigmentasyon artışı, pigment koyulaşması ve sonucunda da lekelenme oluşturabilir. Ayrıca bu ışınlar ultraviyole kaynaklı yaşlanma veya fotoyaşlanma denilen cildin güneşe aşırı maruz kalan bölümlerinde kırışıklık ve kaba görüntüyle kendini gösteren bir duruma neden olabilir. Buna zamanından önce yaşlanma da diyebiliriz. Yani siz 30 yaşındasınız ama 40 yaşında gibi gösteriyorsunuz veya 40 yaşındasınız fakat cildiniz 50 yaşında gösteriyor. Ek olarak güneş ışınlarının çok dik geldiği zamanlarda bu ışınlara maruz kalmak ciltte genetik faktörlere de bağlı olarak melanom denilen bir kanser oluşturabilir. İşte güneş koruyucular tam olarak burada devreye giriyor. Güneş koruyucular ultraviyole radyasyon ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak bu ışınların deriye ulaşmasını engellerler. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalındığında cildimize olan etkilerinden bahsettik. Peki bir güneş koruyucuyu satın almadan önce nelere dikkat etmeliyiz ve neleri bilmeliyiz? Öncelikle güneş ışınlarını tanıyalım. Güneşin 3 tane ultraviyole ışını var. Ultraviyole A, ultraviyole B ve ultraviyole C. Ultraviyole A ışınları derinin daha alt katmanlarında etkili. Özellikle fotoyaşlanma ve kırışıklığa neden olabiliyor. Yapay olarak solaryum ismiyle güzellik salonlarında bronzlaşma amacıyla kullanılıyor. Ultraviyole B ise derinin daha üst katmanlarında etkili. Özellikle güneş yanığına ve bronzlaşmaya neden oluyor. Ultraviyole C'nin ise şu anda atmosferden dünyaya ulaşamadığı belirtiliyor. Güneş koruyucuların etkinlikleri zaten ultraviyole A ve ultraviyole B üzerine. İkinci olarak bilmemiz gereken güneş koruyucuların tipleri. 3 tip güneş koruyucu var. İnorganik, organik ve kombine. İnorganiğin diğer bir ismi fiziksel koruyucular. Fiziksel koruyucular cilde sürüldüğünde bariyer gibi bir etki göstererek ışınların deriden yansımasını sağlar ve deriye ulaşmasını bu sayede engellemiş olur. Kısmen de absorbe ederek etki edebiliyor. Piyasada bu koruyucular titanyum oksit, çinko oksit ve demir oksit isimleriyle görülebilir. İkinci olarak da organik koruyucular yani kimyasal koruyucular. Kimyasal koruyucularsa ultraviyole ışınları uzaklaştırmak yerine onları emerek etki yapar. Işınları emerek ısı enerjisine dönüştürür. Bu nedenle bu ürünleri kullandıktan sonra cildinizde hafif bir ısınma ve terleme görülebilir. Üçüncüsü ise kombine koruyucular yani hem fiziksel koruyucuların hem de kimyasal koruyucuların yer aldığı koruyucu ürünler. Peki hangi ürünü tercih edelim? Öncelikle dermokozmetiklerde lütfen değerlendirmenin öznel olduğunu unutmayın. Çünkü birisine iyi gelen bir ürün diğerine iyi gelmeyebilir. Bu nedenle ben size genel bir değerlendirme yapacağım. Fiziksel koruyucuların en önemli avantajı en hassas ciltlerin bile kullanabiliyor olması. Çünkü daha az iritasyona sebep oluyorlar. Öte yandan ciltte beyaz bir kalıntı bıraktıkları için görüntü olarak bu durumdan hoşlanmayan kişiler olabilir. Kimyasal koruyucuların beklemek gibi bir dezavantajı var. Çünkü emilimleri için 15 dakika, yarım saat gibi bir süre gerekiyor. Kimyasal güneş koruyucuları fiziksellere göre daha az fark ediliyor çünkü beyaz kalıntı bırakmıyor. Yine kimyasal koruyucuların içerikleriyle ilgili bazı soru işaretleri var. Literatürde de bazı tartışmalar var. Avantaj ve dezavantajlara bakarak eğer hassas bir cildiniz varsa fiziksel koruyucu tercih etmelisiniz. Cildinizde bir hassasiyet yok ve beyaz kalıntı bırakmasını istemiyorum diyorsanız o zaman kimyasalları tercih edebilirsiniz. Tamamen kimyasal olsun istemiyorum. İçerikleri konusundaki tartışmalar benim kafamı karıştırıyor. Aklıma yatmıyor diyorsanız hem kimyasalların hem de fiziksellerin oluşturduğu kombine koruyucular var. Yine onlar da çok fazla beyaz kalıntı bırakmıyorlar. Güneş koruyucu seçerken bakmamız gereken diğer önemli şey ise uygun SPF faktör. Piyasada SPF 10'dan tutun 90'a kadar çok fazla SPF faktör var. Dolayısıyla bunlardan hangisini tercih etmelisiniz? Kafanız karışıyor olabilir. Bununla ilgili çok güzel bir ölçek var. İsmi Fitzpatrick ölçeği. Bu ölçek oluşturulurken kişilerin deri rengine ve güneşe maruz kaldıklarında yanma veya bronzlaşma eğilimlerine bakılmış. Toplamda 6 çeşit cilt tipi belirlenmiş. 1 ve 2 numaralı ciltler daha açık tenli, genellikle yanan, bronzlaşmayan veya nadiren bronzlaşan ciltler. Bu kişilerin güneşe karşı daha hassas olduğu ve fotoyaşlanma açısından da daha riskli olduğu belirtiliyor. Bu cilt tipine önerilen minimum SPF 30. 3, 4, 5 olarak sınıflandırılanlarsa buğday, orta koyu ve koyu renkteki ciltler. Ülkemizde cilt rengi olarak genellikle 3 ve 4'e rastlıyoruz. Bu cilt tipine sahip kişilerse nadiren yanarlar. Bunlar genellikle bronzlaşırlar. Bu gruba önerilen minimum SPF ise 15. Eğer uzun süreli dışarıda kalacaklarsa da minimum 30 faktör. Dördüncü bakacağımız şey ise güneş koruyucunun hem ultraviyole A'ya hem de ultraviyole B'ye karşı koruyucu olması. En başta da söylediğim gibi ultraviyole A ve B cildin farklı katmanlarını etki ederek farklı etkiler gösterebiliyor. Bu yüzden hem ultraviyole A'ya hem de ultraviyole B'ye karşı koruyucu bir güneş koruyucu alınmalı. Bunun için de bakmanız gereken güneş koruyucunun etiketinde broad spectrum veya geniş spektrum yazması. Bir önceki bahsettiğimiz deri tipiydi aslında. Deri rengiydi daha çok. Şimdi bahsedeceğimiz şey ise cilt tipi. Karma mı, hassas mı, yağlı mı cildiniz? Cildiniz nasılsa ona uygun bir ürün seçmelisiniz. Eğer kuru bir cildiniz varsa
hyaluronik asit ve seramit gibi nemlendirici içeren ürünleri tercih etmelisiniz. Yağlı ve akneye meyilli bir cildiniz varsa non-komedojenik yani komedojenik olmayan, gözenekleri tıkamayan ve su bazlı ürünleri tercih etmelisiniz. Eğer hassas bir cildiniz varsa alkol, parfüm ve koruyucu içermeyen ürünleri tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Bu aşamada fiziksel koruyucuları tercih etmeniz önemli. Çünkü kimyasal koruyucular alerjik bünyelerde kontak dermatite neden olabilir. Yanma batma hissi de oluşturabilir. Bu yüzden cildinize uygun ürünleri seçmeniz önemli. Son olarak güneş koruyucu tercih ederken nerede kullanacağımıza göre almak en iyisi. Yani hangi vücut bölgesine kullanacağız? Piyasada çeşitli güneş koruyucu formülasyonları var. Bunlardan bazıları krem, süt, losyon, sprey, mist. Farklı formülasyonlar var. Bunlardan sizin için en uygun olan hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Mesela sunstickler. Cildimizde lekeli bir bölge var, çok fazla terleyen bir bölge var veya bunları daha sık yenilemek için sunstick ürünler tercih edebiliriz. Öte yandan pratik olması açısından sporcular tarafından, yüksek irtifada yürüyüş yapan kişiler tarafından yine tercih edilebilir. Eğer havuz ve deniz gibi yerlerde kullanacaksak ürünün suya dayanıklı olması gerekir. Etiketlerde bu da belirtilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine kremler cildin geniş bölgeleri için uygun ürünler. Çünkü genellikle beyaz oldukları için nereye sürüldükleri de belli oluyor. Bunların kalıcılığı da iyi olduğu için tercih edilebilir. Güneş koruyucuların mist formları ve süt formları var. Bunlar da sprey olarak genellikle bulunuyor. Yine sprey de vücut için tercih edilebilir. Sprey formlarını kullanırken şuna dikkat etmeliyiz. Sprey formlarını vücut için söyledik ama yüzünüze uygulayacaksanız da öncelikle elinize sıkıp sonrasında yüzünüze uygulamalısınız. Çünkü sprey formlarında eğer o spreylerin içerisindeki maddeleri solursak akciğerlerimiz tahriş olabilir. Bu çocuklar için özellikle çok dikkatli olunması gereken bir nokta. Bir güneş koruyucu almadan önce bilmeniz gerekenleri öğrendiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.